Oturuyorsun. Bak ilkini al. Rus Türkolog Dmitri Vasilyev Hoca, Rusya İlimler Akademisi'nden Dmitri Vasilyev Hoca bana bir mail attı. Haberlerden gördüğü kişinin Rus ordusunun Kafkas Harekatı'nda görevli olan Vasili Gayman olduğuna ilişkin bir bilgi paylaştı. Onun Rus arşivinden elde ettiği bilgiyi, CV'sini ve hayatını anlatan bir bilgiyi de bizimle paylaştı. Bu bilgi ışığında bu kişinin Gayman olma ihtimali yüksek. Ardahan'a giriyorlar. Kafkas Harekatı'nın, yani daha doğrusu bizim 93 Harbi diye adlandırdığımız 77-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın Kafkas Harekatı'nda Nisan ayının sonlarına doğru Ardahan'a giriş yapıyorlar. Bir yıl sonra 13 Nisan 1878'de burada yattığı iddia edilen ya da mezarı bulunan Vasili Gayman'ın 13 Nisan 1878'de öldüğü, hatta kişinin ölme sebebine ise Sarıkamış'ta veya Kars'ta Rus ordusunda meydana gelen tifüs salgınının veya veba salgının neden olduğu bilgisi de paylaşılmış. Bu arada mezarla ilgili bir değerlendirmede yapılacak olursak, mezar tipik bir Ortodoks inanca göre inşa edilmiş. Ancak daha çok Rumların tercih ettiği bir mezar tipi. Odacık şeklinde yapıyorlar. Aile mezarlığı şeklinde adlandırabiliyoruz. Hatta bulunan tabutun üzerindeki haç işaretinden de haçın Ortodoks haçı olduğunu, hatta üzerindeki haçın yatay bir çizgisinin de cehennemden cennete geçişi simgelediği söyleniyor. Sanat tarihçiler, bilim adamları bunu paylaşıyorlar. Kişi Rus ordusunda bir general olabilir ama Rum asıllıdır ve Ortodoks inanca göre defnedilmiş ve Ortodoks haccı kullanılmış mezarında. Bu Vasili Gayman olma ihtimalini güçlendiriyor. Bu kişinin eğer bir general rütbesine sahipse, üst düzey bir generalse, Kars'ta da öldüğü bilgisine sahip olduğumuz Vasili Gayman olma ihtimali daha yüksek. Ama yine de bununla ilgili bilgiler, bilimsel bilgiler ancak DNA testleri. Çünkü cesedin bozulmamış olması, cesedin üzerinde saç ve sakalın muhafaza edilmiş olması hem mezarın yapılış tarzıyla alakalı ve havayla temas etmemiş olmasıyla da alakalı. Yani bu 130-140 yıllık bir savaş, biliyorsunuz 93 Harbi öncesine dayanıyor. Ondan beri dikkat ederseniz ateş tuğladan ölünmüş kubbe tarzında bir mezar örneği. Sandukayı açan arkadaşlar görünce tabutun özellikle çok kalın tahtadan yapıldığını, tahtayı ilk alırken hiçbir şekilde sağlamlığı konusunda tereddüt yaşamadıklarını ama yarım saat sonra tahtanın simsiyah ve havayla teması sonrası simsiyah edip külleşmeye başladığını da gördük ki bu işte havayla temassızlığın cesedin korunmasını uzun süre sağladığını söyleyebilen bir unsur. Ama yine de tabii bu arada ona ilaçlanma yapılmış olma ihtimali de söyleyebiliriz ama cesedin tabutun içerisindeki konumu itibariyle de sanki öyle bir işleme tabi tutulmamış.